Herkese merhabalar. Bu videomuzda Arduino Bluetooth modülü HC05 ile ilgili bilgi vereceğim. Arduino'da kullanılan Bluetooth modülleri nelerdir? HC05, HC06, HM10 Bluetooth modülleri arasındaki farklar nelerdir? HC05 içerisine bilgi girmek için kullandığımız AT komutları nasıl kullanılır? Bluetooth modülü kaç volt ile çalışır? RX pinine neden 3.3 volt verebiliriz? Ve Bluetooth modülünün devre bağlantısını nasıl yaparız? Bunlar hakkında bilgilendirme yapacağım. İsterseniz öncelikli olarak Bluetooth modülümüzü bir tanıyalım. Modül için birazcık ekranı yakınlaştıracağım. Bluetooth modülü kablolu bir bağlantı kurmadan iki cihazın birbiriyle iletişim kurmasına olanak tanır. Seri port üzerinden çalıştığı için pek çok cihaza bağlanabilir ve Arduino ile de kolaylıkla kullanabiliriz. Bluetooth modülü ve Arduino kullanarak cihazları telefonumuz veya bilgisayardan kontrol edebiliriz. Piyasada Bluetooth modülleri olarak HC05, HC06, HM10 olarak çeşitleri vardır. HM10 Bluetooth modülü Bluetooth 4.0'ı destekleyen bir modül olup 2.4 GHz frekansında haberleşme yapmaktadır. Açık alanda ise 30 metrelik gibi bir haberleşme mesafesine sahiptir. Bizim burada kullanacağımız modülümüz ise HC05 modülü. HC05 ve HC06 modülü ise birbirine benzemekte. Bluetooth 2.0'ı destekleyen ve 2.4 GHz frekansında haberleşme yapan bir modül. Yaklaşık mesafesi açık alanda 10 metre diyebiliriz. Bunun haricinde çalışma gerilimi 1.8 ile 3.6 voltluk bir çalışma gerilimi var. Bluetooth modülünün haricinde kendi devresi de 5 volt ile çalışmakta. Bundan dolayı VCC pininden 5 volt uygulamaktayız. Şu an gözüken modülümüz HC05 modülü. Genellikle 6 pinli bir modül olup HC06 modülü ise 4 pinlidir. Piyasada 4 pinli HC05 ya da 6 pinli HC06 modellerine de rastlamak mümkün. Kullanım amaçlı temel fark ise HC05 modülü hem master hem de slave modunda kullanılabilmektedir. HC06 ise yalnızca slave modda kullanabilmekteyiz. Peki master ve slave mod durumu nedir? Master mod hem kendisine gelen bağlantıları kurabilir hem de kendisi bir bağlantı oluşturabilir. Slave mod ise sadece kendisine gelen bağlantıları kurabilir. Kendisi bir bağlantı oluşturamaz. Yani ilk iletişimi hiçbir zaman kendisi kuramaz. HC05 modeli bir tane daha var burada. İki tane HC05 modülü görülmekte. Mesela bir tanesinin bakın alt tarafında sağ köşesinde bir buton var. Diğerinde yok. Bu buton peki ne işe yarar? Bu buton AT modunu çalıştırmak için kullanılır. AT modu ayar modudur. Modüle enerji verildiği zaman butona eğer basılı tutulursa modül AT moduna geçer. Modül üzerindeki led 2 saniye aralıklarla yanıp sönmeye başlar. Böylece modül Arduino ile komut almaya hazır demektir. Modülün enerjisini kesip butona basmadan tekrar enerji verdiğinizde modül AT modundan çıkacaktır. Butonu olmayan modüllerde ise AT moduna geçmek için K pini, yani arka tarafını çevirdiğimiz zaman şurada bakın N pini var. N pinini VCC'ye bağlayarak AT moduna geçebilmekteyiz. Bu buton AT moduna geçmek için kolaylık sağlayacağından modül satın alınırken butonlu olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca HC05 modülü HC06 modülüne göre daha avantajlı olduğundan yine satın alırken HC05 modülünü alabilirsiniz. Biz de HC05 modülünü bu videomuzda anlatmaya çalışacağız. HC05 modülünün üzerinde bir tane de led bulunmakta. Şurada bakın ledimiz. Bu led modülün durumu hakkında bize bilgi vermektedir. Modül enerjilendiği zaman eşleşme modunda başlar. Eşleşme modunda led hızlıca yanıp söner. Modül bir cihazla eşleşirse led bu sefer bir kez hızlı yanıp söner ve ardından 2 saniye sönük kalır. Modül eşleşen cihaza bağlı kaldığı sürece de bu devam eder. Bunu da buradaki ledin yanmasından anlayabiliriz. Şimdi gelelim isterseniz buradaki pinlerin durumlarına. Şu şekilde modülümü ters çevireyim. Şuradan başlayalım. State pini modülün durumunu belirtir. Eşleşme olduğu zaman high, diğer durumlarda low durumdadır. Yani state pinini kullanmayacağız devrelerde ama eğer kullanmak isterseniz buraya bir direnç ve led bağlantısı yaparak modül eşleşme olduğunda led diyotun yanması, bağlantı olmadığında led diyotun sönük kalması sağlanabilir. Hemen onun yanında RxD pini var. Veri alma pinidir. Mikro denetleyicide yani Arduino'da TX veri gönderme pinine bağlanmalıdır. TXT pini de veri gönderme pinidir. Yine Arduino'da bu da RX pinine veri
alma pinine bağlanan pindir. GND pini eksi pini yani toprak pini. VCC pini ise artı pini yani voltaj girişi. Burada da bakın demiş ki 3.6 voltla 6 volt arasında bir voltaj uygulayabilirsiniz demiş. Biz de Arduino'da buradan 5 voltluk bir voltaj buraya uygulayacağız. Hemen bu son taraftaki pin ise N pini, etkinleştirme pini. AT modu kullanacağı zaman Arduino'da 3.3 volt pinine bağlanarak buradan enerji verebiliriz. N pinine 3.3 volt bağlandığı zaman modül direktmen AT moduna geçer. Bu durum sürekli butona basmakla aynı şeydir. Yani butona basmadan da buraya enerji verdiğimizde de modülü AT moduna almış oluruz. Arduino'da Bluetooth modülünün veri alışveriş yapabilmesi için buradaki RX pininin Arduino'da TX pinine, buradaki TX pininin Arduino'da RX pinine bağlanması lazım. Yani ters bağlantı olacak. Neden? Birisi veri gönderirken diğeri almış olacak. Diğeri veri gönderirken bu taraf almış olacak. Böylece transfer düzgün bir şekilde yapılandırılsın. Bluetooth modüllerinde dediğimiz gibi VCC girişimiz 3.6 voltla 6 volt arasında bir voltaj. Ancak TX ve RX pinleri 3.3 voltla çalışmakta. Bluetooth üzerindeki TX pininden Arduino'nun RX pinine 5 volt gittiğinde Arduino için bir problem teşkil etmeyecek. Fakat Arduino'nun TX pininden Bluetooth'un RX pinine 5 volt gelirse Bluetooth modülü zarar görebilir. Bunu önlemek için Bluetooth modülüne gelen RX pinine bir gerilim bölücü devre yapılarak 3.3 volt gelmesi sağlanır. Böylece modül korunmuş olur. Bunun için bir gerilim bölücü devresi yapmamız lazım. İsterseniz onu da burada nasıl bir gerilim bölücü devresi yaparız ondan bahsedelim. Gerilim bölücü için 2 tane direnci seri bağlıyorum. Direncin bir tanesinin sondaki ucu GND'ye, eksiye, diğer ucunu da Arduino'da TX pinine bağlıyorum. Buradan ise HC05'in ya da HC06'nın RX pinine bağlıyorum. Şimdi burada kullanacağım direnç değerim bir tanesi 1 kilo ohmluk bir direnç olacak. Bir diğeri de 2.2 kilo ohmluk olacak. Dikkat ederseniz direnç değerleri burada birbirlerinin 2 katı şeklinde olduğu gözükmekte. Aslında 2 kilo ohmluk direnç kullanabilirim ama direnç standartlarında 2 kilo ohmluk direnç yok. 1.5, 1.8, 2.2, 2.4 şeklinde gidiyor. O yüzden ben burada 2.2 kullandım. Peki burada nasıl gerilim bölünmekte? Bunun hesabını nasıl yapabiliriz? Şimdi isterseniz ondan bahsedelim. Temel elektroniği tam olarak bilmeden Arduino'yu tam olarak anlayamayız. O yüzden yaptığımız bütün devreler ezbere olur. Biz ezbere devre yapmak istemiyoruz. Devrelerimizin nasıl çalıştığını bilmek istiyoruz diyorsanız bunu da bilmeniz lazım. Burada şu şekilde bir gerilim bölücü oluşmakta. Bluetooth sensörümü 3.3 voltta çalıştıracağım. Buradaki 3.3 voltluk bir değer 5 voltluk devre gerilimin yaklaşık 3'te 2'sine denk gelmekte. 3'te 1'i ise geri kalan voltaja denk gelmektedir. Yani bunu 3 birim olarak kabul ederseniz direnç değerlerini bakın bir tanesi diğerinin 2 katı olacak şekilde olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden ben bir tanesini 1 kilo ohm bir tanesini 2.2 kilo ohm kullandım. Siz farklı direnç değerleri kullanabilirsiniz. Arduino'nun ve Bluetooth sensörünün desteklediği miliamper seviyesini geçmeyecek kadar kullanma imkanımız var. Ama standart olarak bu değerleri de kullanabiliriz. Onu da yine kendiniz ohm kanunu hesabından öğrenme imkanınız var. Şimdi burada ohm kanununa göre isterseniz önce üzerlerinden düşen voltajları ve devre akımını hesaplayalım. Bakın burada 1 kilo ohmluk bir direncim var. Burada da 2.2 kilo ohm. Bunların değerleri 1 kilo ohm direnç, 1000 ohm, 2.2 kilo ohm dirençte 2200 ohm'a denk gelir. Benim devre akımım nedir? Devre voltajım bölü dirençlerimin toplamı. Seri bağlı bir direnç devresi olduğu için buradaki direnç değerlerimin toplamı. O zaman ben akımımı bulayım. Akımım devre gerilimim 5 volttu. Dirençlerimin toplamı kaç ohm? 2200, 1000 daha 3200 ohm. 5'i 3200'e böldüğünüz takdirde I akımı ne çıkacak? 0,000
15625 amper gibi bir değer çıkar. Bunu da miliampere çevirirseniz 1000 ile çarparsınız. Yani bakın 1,5 miliamper gibi çok küçük bir akım geçmekte. Bluetooth sensörümüzün çalışma akımı maksimum kaç? 50 miliamper. Yani buradaki değer çok düşük bir değer. O yüzden buradaki dirençleri ben kullanabiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok benim için. Peki her bir direnç üzerinde kaç volt düşüyormuş onu hesaplayalım. 1 kilo direnç üzerinde düşen gerilimi U1, diğer üzerinde düşen gerilimi U2 olarak söyleyecek olursam U1 eşittir I çarpı R1, yani buradaki direnç. Akımın belli, 0.015625 çarpı R1 direncim kaç? 1000. Bakın zaten buradaki değer çıkacak. U1 eşittir kaç voltmuş? 1,5 volt. Hemen U2'yi hesaplayalım. Bu da I çarpı R2'den yine 0,0015625 çarpı 2200 dersek bu da kaç çıkacakmış? 3,4375 volt da çıkacakmış. Buraya hatta şurayı tam yazalım. 1,5625 şeklinde yazalım ki şurayı topladığımızda tam çıksın. Devre voltajım benim neye eşit buna göre? U1 artı U2. Bu da nedir? 1,5625 artı 3,4375 toplamı da bakın 5 volt eder. Seri bağlı devrelerde voltaj ölçümü ve akım ölçümü bu şekilde. En azından biz bu bilgiyi aslında Kirchhoff'un gerilimler kanununda ölçü aletiyle seri devrelerde akım ve gerilim ölçme kısmında anlattık. Oradaki videolarımızı izleyebilirsiniz. Ama aynı zamanda şimdi de kısa bir bilgi vermiş olduk. Demek ki ben o zaman buradan bakın RX pinle gidecek olan benim ucum burayla GND arasında bakın kaç volt alacak? 2,2 kilo ohmluk direncin üzerinden 3,4375 gerilim alacak. Kaç volta kadar destekliyor demiştik? 3,6 volta kadar. Demek ki bizim için yeterli demektir. Gelelim devremizi artık tasarlamaya. Tüm Bluetooth modülleri bağlandıkları cihazda seri iletişim kurarlar. Arduino'da seri iletişim pinleri 0 ve 1 pinleridir. Bu pinler aynı zamanda Arduino'nun USB üzerinden bilgisayarla iletişim kurduğu seri portlardır. Eğer Arduino'nun aynı anda hem bilgisayarla hem de Bluetooth modülü ile iletişim kurmasını istersek bir çakışma olacaktır. Bunu önlemek için Arduino içerisine kodlara Software Serial kütüphanesi eklenerek ikinci bir seri iletişim portu açabiliriz. Arduino'da bunlar her pini desteklememekle birlikte bunu hangi pinlerin desteklediğini bizim eğitim sitemizde anlattım. Biz burada 10 ve 11 numaralı pinleri kullanacağız. Siz de bu pinleri kullanabilirsiniz. Şimdi Bluetooth modülüyle haberleşmeden bahsedelim isterseniz. HC05 Bluetooth modülüne AT komutları gönderip AT komutları ile veri gönderip alabiliriz. AT komutları ile Bluetooth modülünün her bir özelliğine erişebilir ve bazı özelliklerini de değiştirebiliriz. Peki nedir bu AT komutları? Yine ben açıklama kısmında verdiğim eğitim sitemizde bunları verdim sizler için. Bu AT komutlarını buradan faydalanarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Biz de bu AT komutlarından bazılarını kullanacağız. Bu AT komutlarını kullanabilmek için Bluetooth modülümüzü Arduino kartımıza bağlamamız lazım. Bunun için karşıma devre şemasını alıyorum. Bu devre şemasına göre devremi tasarlayacağım. Bluetooth modülünü breadboard'umun üzerinde şu şekilde herhangi bir yere yerleştiriyorum. Direncimi alıyorum. İlk direncim 1 kilo ohmluk direnç. Kahverengi, siyah, kırmızı. Bunu bir ucu RX pinine gelecek şekilde breadboard'umun üzerinde bunu yerleştiriyorum. İkinci direncim 2,2 kilo ohm. Bunun da bir ucu yine RX pinine gelecek şekilde. Yani bir ucu dirençle yine birleşecek ama diğer ucu dirençle birleşmeyecek. Bunu şu şekilde bağlantısını yapıyorum. Şu uçlar birleşti. Burası RX'e denk gelmedi. Şöyle kaydıralım modülümüzü. Evet, şöyle yaparsak şurası bakın. Şöyle çevirelim isterseniz. Şu bacaklar aynı pinler üzerinde, bakın şurası da RX pinim buraya. Bunlar birleşti. Bakın şu bacak buradaki seri hatta, burası da buradaki seri hatta. Bunların ikisinin birbiriyle bir ilişkisi yok. Kırmızı kablomu alayım. VCC pini buradan Arduino'ya gideceğim. VCC şuradaki ikinci pin.
Şöyle gösterecek olursam şuradaki ikinci pin VCC, hemen onun yanındaki GND, buradaki de TX pini. Şuradan VCC'mi şu şekilde alıyorum ve bunu Arduino'da 5 volta bağlıyorum. Siyah kablo alalım. Hemen yanında GND'ye bağlantımı yapıyorum. Bunu da Arduino'da GND pinine bağlıyorum. 2.2 kilo ohmluk direncimin bir diğer bacağından çıkan uç, yani 2.2 buydu. Buradan kablomu alıyorum. Bunu da Arduino'da yine GND'ye bağlıyorum. 1 kilo ohmluk direncimden çıkan kabloyu Arduino'da 11 numaralı pine bağlıyorum. Ve hangi ucum kaldı? TXT'den çıkan ucum kaldı. TXT ucum da buradaki uçtu. Buradan da ucumu alıyorum. Bunu da Arduino'da 10 numaralı pine bağlıyorum. Eğer software serial kullanmamış olsaydık buradaki 0 ve 1 pinlerini kullanacaktık. Evet, devre bağlantımız bu şekilde. Şimdi USB kablosunu Arduino'ya bağlıyorum. Ve kabloyu da bilgisayara bağlayalım. Evet, USB kablosunu bilgisayara bağladım. Modülümü de isterseniz şöyle yapalım. Bluetooth modülü üzerindeki LED ışığım sürekli yanmakta. Bunun anlamı şudur: şu an ben hazırım, iletişim kurmaktayım, bana bağlanabilirsiniz diye işaret veriyor. Şimdi ben bunu AT moduna geçireceğim. Çünkü programlama yapacağım. Bunun için iki seçenek var. Birinci seçenek şu: USB kablomu buradan çıkartıyorum bilgisayardan. Şuradaki bakın butona parmağımla basıyorum ve USB kablomu parmağım basılıyken bilgisayara takıyorum. Bakın ışık sabit yandı. Işık söndüğü andan itibaren parmağımı çekiyorum. Şimdi bakın, dikkat ederseniz biraz önceki yanıp sönen ışık neye döndü? 2 saniye aralıklarla yanan ve sönen bir ışığa döndü. Şu an Bluetooth modülüm programlama aşamasında. İstediğim programlamayı yaparım. Şimdi Arduino programımızı açalım ve komutları göndererek Bluetooth modülümüze erişimimizi sağlayalım. Arduino programımızı açtık. Kodları Arduino programının içerisine attık. İsterseniz kodlar hakkında birazcık bilgilendirme yapalım. İlk satırımıza Software Serial ile kütüphanemizi ekledik. Seri iletişim kütüphanesini. Bu kütüphane ile biz Arduino'da 0 ve 1 pinlerin yerine daha farklı pinler de kullanabiliyoruz. Biz de burada 10 ve 11 numaralı pinleri kullandık. Bluetooth TX pini 10 numaralı pine, dirençten gelen RX pini ise 11 numaralı pine bağlanacak şekilde ayarladık. Daha sonra 9600 ile seri port ekranımızın hızını ayarladık ve seri port ekranında AT komutu giriniz diye bir yazı yazmasını istedik. Bize çünkü komutları girmesi için bir şey söylesin ve hemen en altına da Bluetooth modülümüzün iletişim hızını buraya yazdık. 38400 iletişim hızında çalıştığını belirttik ve alta geldik. Dedik ki Bluetooth'tan bir veri geldiğinde bunu porta aktar, yani seri porta yaz. Seri porttan bir veri gönderdiğimizde ise bunu Bluetooth modülüne aktar diye burada komutlarımızı yerleştirdik. Şimdi bu komutları Arduino kartıma gönderiyorum. Yukarıda Arduino kartım bağlı. COM7 olarak portumda seçili. Kodları gönder seçeneğiyle Arduino kartımıza kodlarımızı gönderiyoruz. Eğer burada kodları gönderirken bir hata alırsanız şunu yapmanız lazım. Bazen Bluetooth modülü enerjilendiği zaman veri giderken hata mesajı alabilirsiniz. Burada kodları göndermeden önce RX pinini yerinden çıkartın. Kodları Arduino kartınıza gönderin. Kodlama gönderimi bittikten sonra RX pinini buradan tekrar yerine takın. Ya da VCC pinini buradan çıkartıp enerjisini kesin Bluetooth modülünün. Daha sonra kodları gönderdikten sonra VCC pinini tekrar yerine takın. Bu şekilde bu hatayı önlemiş olursunuz. Seri port ekranında kodları gönderdikten sonra kod girişi yapmadan önce şu kısım NL ve CR ile birlikte şeklinde ayarlanması lazım ve buradaki band hızının da 9600 olarak yine ayarlanması gerekmektedir. Buralar ayarlanmazsa komut girerken hata alabilirsiniz. Şimdi isterseniz komutlarımızı girelim. Bakın, komutları gönderdikten sonra AT komutu giriniz diye bana seri port ekranından yazıyı yazdı. Şimdi tek bir AT yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın OK mesajı aldım. Eğer siz bastığınızda error mesajı alırsanız AT komutunu bir kere daha girin.
Orada OK komutu çıkması lazım. Eğer OK komutu çıkmıyorsa bir yerlerde muhtemelen hata yapmışsınızdır. Hatanın bir tanesi nedir? Bluetooth modülünüzü AT komut moduna almadığınızdandır. Bluetooth modülünüz üzerinde LED ışığınızın 2 saniye aralıklarla yanıp söndüğüne dikkat edin. Şimdi komutlarımızı deneyelim. İlk komutumuz ne olsun? Mesela AT artı versiyon diyelim. Bakalım hangi versiyonu kullanıyormuş. Burada bakın Bluetooth 2.0 versiyon olduğunu burada bize gösteriyor. AT artı password PSVD yazalım ve enter yapalım. Bazen soru işareti de kullanabilirsiniz sonunda. Soru işareti kullanmadığında komutları çalıştırabilirsiniz. Bakın şifremiz 1234'müş. Bu Bluetooth modülünün şifresi. AT artı UART yazalım. Hızına bir bakalım. 9600 iletişim hızı olarak bakın burada bize gösterdi. AT artı name yazıyorum. Enter yapıyorum. Bakın bir cevap alamadım. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız bunu da şu şekilde çözeceğiz. Bir tane elinize jumper kablo alacaksınız. Bakın bunun en sağdaki pini N pini yani K pini. Buraya jumper kablomu bağlıyorum en sağdaki pine. Buradaki kablomu da Arduino'da 3.3 volta bağlıyorum. Yani buraya ben enerji veriyorum N pinine. İlk başta da açıkladık. Buraya eğer 3.3 volt verirseniz zaten otomatikman AT moduna geçmiş olur demiştik. Şimdi girelim AT artı name kodunu. Enter yapalım. Bakın name geldi. Benim Bluetooth modülüm HC-05 ismindeymiş. İsterseniz şimdi ismini değiştirmeyi görelim. AT artı name eşittir. Ne yazalım? Bluetooth yazalım. HC-05 olsun bu sefer. Enter yapalım. OK diye bakın aldık. Şimdi AT artı name diyelim. Enter yapalım. Bakın modülümüzün ismi Bluetooth HC-05 olarak değişti. Şifreyi de isterseniz değiştirelim. AT artı PSVD eşittir. Bu sefer 4, 3, 2, 1 yazalım. Enter yapalım. OK. AT artı PSVD ile görelim şifremizi. 4, 3, 2, 1 olarak bakın bu şekilde değiştirmiş oldum. İsterseniz AT artı ORGL komutu ile fabrika ayarlarına dönebilirsiniz. Yani ayarlar yaptınız, değiştiremiyorsunuz ya da hangisini doğru yaptığınızı bilmiyorsunuz. AT artı ORGL komutu ile fabrika ayarlarına dönersiniz. Yalnız fabrika ayarlarına döndükten sonra bir püf noktası vereyim. Seri haberleşme hızını 9600'e tekrar çevirmeniz lazım. AT artı UART komutu ile. Tekrar AT roll ile slave modda olduğundan emin olmanız lazım. Yoksa çalışmada sıkıntı yaşarsınız. Evet, AT komutları ile işimiz bittiğinde USB kablosunu artık bilgisayardan çıkartıp şuradaki 3.3 volt pinini de buradan çıkarttıktan sonra tekrar USB kablosunu yerine taktığımızda bakın artık Bluetooth modülümüz devamlı yanıp sönen ışık haline geldi. Yani artık bağlantıya hazırım diye bize söylemekte. Modülü artık cep telefonumuz ya da tabletimizin Bluetooth ekranından görebiliriz. Telefon ekranından HC-05 ya da HC-06 ile göreceksiniz. İsim değiştirdiyseniz o isimde görürsünüz. Modülün üzerine tıkladığımızda da bize bir şifre soracak. Bu şifrede neydi? Biraz önceki değiştirdiğimiz şifre. Ben tekrar eski haline alacağım. Eski HC-05'e ve eski şifreye alıp tekrar o şekilde bir deneme yapacağım. İsterseniz şimdi denememizi yapalım. Telefonumuzun Bluetooth ayarlarını açıyoruz. Şu an Bluetooth ayarlarında bakın tarama yapıyor ve HC-05 olarak gördü. HC-05'in üzerine tıklıyorum ve bize bir şifre girmemizi istedi. 1, 2, 3, 4 diye şifreyi girdim. Eşleştir dedim. Şu an HC-05'te bakın eşleşiyor. Ve bakın şu an cihazımız HC-05 ile eşleşmiş oldu. Herhangi bir APK yükleyerek Bluetooth modülüne ulaşabilir ve Bluetooth modülüyle uygulamalarımı yapabilirim. Evet, şimdi de isterseniz gerilim bölücü devresinde dirençlerin üzerindeki gerilimleri de ölçü aletiyle bir görelim. Ölçü aletini buraya aldık. Voltaj kademesini alalım. 40 volt kademesine alayım. Doğru akım kademesine. Şimdi 2.2 kilo ohmun üzerindeki voltajı ölçüyorum şu anda. 3.51 volt. 1 kilo ohmluk direncin üzerindeki voltajı ölçeyim. 1.60 volt.
5.10 volt gibi bir değer edecek. Bu şekilde de modüle verdiğimiz voltajın 3.5 volt olduğunu ölçü aletiyle de teyit etmiş olduk. Evet, Arduino Bluetooth modülü HC05, HC06'nın kullanımı, bağlantısı, AT komutları ve cep telefonu ya da tabletten bağlantı kısmı bu kadar. Bir sonraki videomuzda kendi APK programımızı kullanarak ya da Google Play üzerinden bir program kullanarak modülü nasıl kullanabiliriz ondan bahsedeceğim. Bir sonraki videolarda ise servo motoru çalıştırma, RGB LED çalıştırma, evdeki ışıklarımızı çalıştırma, ses de çalıştırma, fan çalıştırma, bunun gibi değişik uygulamaları Bluetooth modülüyle sizlere nasıl yapıldığını anlatacağım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.